Müzik sesleri falan YouTube'da sıkıntı diyorsun. Çay atsan demlenir değil mi? Aynen öyle. Ayaklarım bayağı yandı yani. 5 günün kaldı. Gitmek istemiyorum. Bir baktım ki ağzıma yemek veriyor, pilav veriyor eliyle. Fiyatlar konusunda falan ne düşünüyorsun? Fiyatlar konusunda. Türk kadınlarıyla Endonezya kadınları arasında çok farklı şeyler var. Bir de orada dans ettim. Onu da YouTube'a benim Mehmet'im koyacak. Şimdi açık konuşmak gerekirse yani ben açık konuşmayı severim. Evet arkadaşlar, Ayşe abla, Salih abi ve Salih abinin eşiyle birlikte yapmış olduğumuz tatilin bugün son günü. Yapmış olduğumuz 10 günlük tatilin kısa bir özetini ben kendilerine soracağım. Evet Salih abi, 10 gün birlikte tatil yaptık. 15 gündür birlikteyiz ama tatilimiz 10 gün sürdü. Panganlarından başlayan tatil Yogyakarta'da son buldu. Endonezya hakkındaki izlenimlerin nelerdir? Bana biraz bahseder misin? Çok şaşırdım Endonezya'ya. Doğal güzellikleri, her yeri gezdim, çok beğendim. Bambaşka bir ülke. İnsanlar olsun, doğal güzellikleri olsun, yemeklerini denedim. Endonezya'nın her yeri güzel, doğal güzellikleri çok var. Bu 10 günlük gezdiğim süre içerisinde çok beğendim, hoşuma gitti. Türkiye'deki insanların da tatillerini buralarda geçirmelerini isterim. Rahatça pasaportlarıyla, kimlik kartlarıyla gelebilirler, gezebilirler. Fiyat açısından uygun, Türkiye'deki seyahate göre, gezilere göre Endonezya çok farklı bir ülke. Yaşantılar olsun, her yerini görmelerini tavsiye ederim yani. Kıyaslanamaz yani o kadar çok para değil. Rahat bir tatil yapabilirler, tatilleri yetmeyebilir de. Buradan giderken bile hayranlıkla, memnuniyetle gidebilirler. Ben öyle tavsiye ederim kendilerine. Endonezya doğası hakkında ne düşünüyorsun? Doğası nasıl? Endonezya çok güzel bir ülke. Yeşilliği bol, çok yağmur alan bir ülke. Yani her yeri çok güzel, çok hoşuma gitti. Bu 10 günlük içerisinde Endonezya'yı çok beğendim. Bu gezdiğimiz yerler arasında en çok ilgini çeken, en çok sevdiğin yerler neresi? En çok şu göl kenarı çok hoşuma gitti. Çivide'deki. Çay bahçeli olsun, o şeyler olsun, neydi onun adı? Sıcak su geliyor, akıyor ya. Termal Ayaklarımız kaplıca. termal Evet. kaplıca. O ayaklarımla girdim, zor dayandım. Suyun içine çay atsan demlenir değil mi? Aynen öyle, ayaklarım bayağı yandı yani. İlk defa hayatımda böyle sıcak suda gezdim yani. Çivide'de her şey iç içe. Çay bahçeleri, Evet. göl manzarası, böyle piknik alanı, uzun Asma Köprüsü, o Asma Köprü'den geçerken zaten bir gökdelenin üzerinden yürüyormuş gibi geliyor. 1 Evet. kilometre yaklaşık bir yol yürüyorsun burada. Yani o çok hoşuma gitti. Bu 10 gün bile yetmedi diyebilirim. Size de tavsiye ederim yani gelmenizi, görmenizi, akrabama iletişim kurmanızı tavsiye ederim yani. Panganlara'nı beğendin mi? Nasıl? Pangandarak da güzel. Her yeri güzel ya. Ben hiçbirini ayırt etmiyorum yani. Pangandaran biraz küçük bir kasaba ama tatil için tam Evet, huzur evet. kasabası değil mi? Evet, her tarafı güzel. Nereye gezdiysem bu 10 günlük zarfı içinde her yer güzel. 10 gün bir çırpıda geçip gitti değil mi? Evet, bir çırpıda geçti gitti, anlayamadım. Peki Salih abi, şimdi Endonezyalı biriyle evlendin. Daha önce hiç konuşmadın, geldin burada karşılaştın. Evet, İlk defa karşılaştın. İlk Evet. defa işte bir gün, 2 gün içerisinde nikahın da oldu. tabii. Neler hissettin? Bu aşamada çok farklı şeyler hissettim ya. Yani Endonezya kadınları eşlerine bağlı, ilgileniyor. İşte bir dil sorunu var. O da zamanla aşılır, öyle tahmin ediyorum. Rahmetli Emine yenge Evet. vefat etmeden önce kaç sene evli kaldınız? Hemen hemen bayağı uzun, bayağı 25 sene oldu, 25 senelik evliliğimiz oldu. 25 senelik Tabii. bir evliliğiniz oldu. Evliliğimiz rahmetliyle. Evet, o da Allah rahmet eylesin, Allah rahmet kanserden eylesin. vefat etti. Allah Çok rahmet iyi eylesin. bir insandı. Şimdi açık konuşmak gerekirse yani ben açık konuşmayı severim. İlk rahmetli eşim maddiyatımı veriyordum, o kendi evini idare ediyordu ama ilgilenme yoktu. Bu kısacık bir dönemde şimdiki tanıdığım Endonezya kadın ise çok farklı. Her şeyinle ilgileniyor, senin her şeyinle ilgileniyor. O çok hoşuma gitti yani. Şöyle bir fark var. Buradakiler söylemeden yapıyor bazı şeyleri. İşte o dikkatimi çekti zaten benim yani. Mesela buradaki kadın hiç tanımıyorum, daha yeni tanıştık. Bir baktım ki ağzıma yemek veriyor, pilav veriyor eliyle. Şaşırdım yani, böyle çok beni mutlu etti yani böyle şeyler. Şimdi mutlusun. Tabii ki mutluyum. İnşallah böyle devam eder gider. Salih abi buraya gelmeden önce
çok sabırsızdı. Bir an önce gelmek istiyorum artık. Artık orada işte yaşamak istiyorum falan diyordu. Şimdi geldi, evlendi, tatili de bitti. Şimdi artık karısıyla baş başa kalacak. Bakalım neler olacak. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim Salih abicim. Tekrardan Zaten senin görüşeceğiz. işlemlerin var, onları yapacağız. Tekrar Bakalım. iletişime geçeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ettim. Evet, şimdi Ayşe ablayla birlikteyiz. Ayşe ablacığım, Endonezya'ya geldin, tatilini yaptın. Yaklaşık bir 5 günün kaldı. Gitmek istemiyorum. En başından en sonuna kadar Endonezya hakkında düşüncelerini alalım. Çok güzel yerler gördüm. Çok güzel yerlerde gezdim. Sahilleri olsun, ormanları olsun. Özellikle Volkan Dağı'ndaki safariyi unutamam. Aslına bakarsanız biz volkan gezisi diye çıktık, volkan göremedik ama çıktığımız gezide offroad yaptık yani. Offroad değdi verdiğimiz paralara falan. Evet. Yemek olarak yemek sıkıntı çekmezsiniz. Hemen hemen bizim oradaki gibi et, balık, ondan sonra tavuk, genellikle tavuk. Her şeyi yiyebiliyorsunuz. Dediğim gibi. Pizza yiyebilirsiniz. McDonald'slar var, Burger King'ler var. Oralarda yiyebilirsiniz. Yani değişik kültürel yemeklerini de tattım. Onlar da çok güzel, lezzetli. Çok güzel, havası güzel, temiz hava, bol yeşillik. Daha ne diyeyim yani denize giriyorsunuz, sahilde oturuyorsunuz. Gezdiğim bütün yerler harikaydı. Alışveriş merkezleri, fiyatlar konusunda evet, falan ne evet. düşünüyorsun? Fiyatlar konusunda her şey çok ucuz. Mesela 7 tane tişört alıyorsun, 100 rupi. Türk parasıyla 250 lira yapıyor. Ama bizim orada Türkiye'de 250 liraya Hiçbir şey alamazsın. 7 tane tişört alamaz. Hiçbir şey alamazsın. Yani burası çok ucuz. Yiyecek de ucuz, giysi ucuz, alışveriş ucuz, Elektronik de ucuz. elektronikler çok ucuz. Ama tabii ki telefon alırsanız vergi ödeyeceksiniz. 11, 12, 15'e kadar lüks telefonlar var. Olabilir, bilmiyorum. iPhone'u sormadım ama Türkiye'de 100 bin lira olan bir telefon burada 50 bin lira, fakat Türkiye'ye götürdüğün zaman bir 50 bin lira da zaten vergi ödüyorsun, aynıya geliyor. yani o Türkiye'den zaman almak zorunda. almana gerek yok. Evet. Ama işte atıyorum kulaklıktı, ne bileyim akıllı saatti. Yani bunlar çok ucuz. 200 liradan başlıyor, 250 falan. Modeline göre uygun. Şimdi buradan alacağım bir tane kulaklık. Arkadaşlara siparişim var. Bir de kızıma akıllı bir saat alacağım. Ona da hediye. Arkadaşlar bana sakın dedi masaj yaptırmadan gelme dedi. Bir de burada son bir masajımı yaptıracağım. Bakayım nasıl göreceğim. Ondan sonra onu da deneyeceğim. Öyle. Ama Endonezya çok güzel. Gelin valla. Doğası hakkında. Doğası çok güzel. Harika. Hep yeşillik, sulak yer, yani temiz hava. Gezdiğim yerler müthiş. Anlatamam. Hatta bu 20 gün bana az geldi. Daha gezsem çok yer var. Her Hatta gittiğin yerde farklı en manzaralar var son değil mi? en son gün batımını batırdık. Muhteşemdi arkadaşlar. Bir de orada dans ettim. Onu da YouTube'a benim Mehmet'im koyacak tabii ki. Beni takip etmeyi oradan görün. Bir dans ettim orada. Endonezyalı müzik çaldı. İkimiz oynadık. Ondan sonra twist yaptık. İnşallah telife takılmaz o şarkı, müzik sesleri falan. Kesinlikle. YouTube'da sıkıntı diyorsun. Bakalım Yani telife takılmazsa aynı şekilde paylaşacağım. çok güzeldi. Çok güzeldi. Şöyle diyeyim, Endonezya'ya ayak bastığımdan beri gittiğim bütün yerler harikaydı. Nereye gitsen harika bir manzara. Plaj, şelale, Kesinlikle. orman, göl, termal kaplıcalar. Kaplıcalar bir kere çok harikaydı. Mesela bizim orada da kaplıca var. Ama bizim oradaki kaplıca termaller Yalova var mesela. Kapalı. Yani tamam açık yerlerde de var. Mesela atıyorum Denizli'de var, Pamukkale'de var. Tamam oralarda açık ama burası gibi daha böyle volkanik gibi, hani böyle kabaran
dumanları çıkan öyle bir yer yok. Bir de geniş alanı Türkiye'de. kapsıyor. Aynen. Açık havada. Normalde Türkiye'de bir kaplıcayı hemen otellerle çevirirler. Evet. Sadece otel müşterileri faydalanır. Ama bu Bandung'da, Civide'deki o kaplıca tamamen halka açık. Tamamen herkesin kullanımına açık. Evet. Herkes faydalanabiliyor. Çok güzeldi ya, Ve çok güzel. ormanın içerisinde, etrafı ormanla çevrili, O muhteşem zaten. o manzaranın içerisinde böyle bir termal kaplıca, kendiliğinden fışkıran sular, kaynar sular falan. Sen ne diyorsun? Ayaklarımı sokamadım. Yani sen bana ileriye git dediğin an yarıda kestim. Evet. Orada başladı. Ama tabii dayanabilecek olan bir yer de vardı. Oralarda yürüdük. O çok güzeldi. Yani Zaten o videoyu muhtemelen şu an paylaşmışımdır bu röportajdan önce. Salih abi sıcak suyun içinde seke seke gidiyordu. Artık çıkayım şuradan. Aynen. Yani yumurta koyduğun anda haşlanır. Evet. Ne pişirirsen pişir hemen dakikada pişer. içine çay at demlenir öyle Demlenir. bir sıcaklık düşünün. Aynen. Ayaklarım kıpkırmızı olur. Çok güzeldi ya. Bilmiyorum da bir kere ben buradaki gezdiğim her yerdeki evlere çok bayıldım. Değişik modeller var. Ben en çok modellerine bayıldım. Sen daha çok bu Çin tarzı çatılı evler Evet. seviyorsun. Bayıldım onlara. Onun için ev modelleri de çok değişik. Dün mesela ormana çıktık. Şeye gittik ya Volkan Dağı'nı görmeye. Ama oradaki villalar, oradaki tek katlı evler bile muhteşem yapılmış yani. Her tarafta canlı maymunlar. Yol olan her Canlı yerde maymunlar, evet. Maymunlar Ha bir de var, her tarafta canlı maymunlar sokağı var. Onu nasıl anlatayım size? Bir girdik sokağın başına, çatılardan maymunlar atlıyor hepsi böyle. Oradan oraya. Harikaydı. Sokaklarda insanların yanında maymunlar yürüyor yani. Öyle. Ben ona bayıldım yani. Tamam vahşi olabilir belki ama hiçbir şey de yapmadım. Gelmeden önce en çok söylediğin şey ben tapınaklara gideceğim. Gideceğim. Tapınaklara gördün ne düşündün? Gördüm. O da güzel. Orada bir tur yaptık. Evet. Sadece bir yer gezmedik. Çok güzel yerler vardı. Yani tapınaklara götürdüler. Toplamda 5 tane gezdik ama bir tanesi sadece bu Kapalıydı heykelden galiba. ibaretti. Onu görmedik sadece. Ona bakmadık zaten. Ama şöyle tapınaklar da tabii güzeldi. Ama o tapınaklara gittiğimiz dağlardan, o tepeden bütün şehri ayağın altında seyretmek muhteşemdi yani. Evet. Anlatamam. Ben Mısır'a gittim. Mısır'da da mesela müzeler olsun, tarihi yerler olsun. Hani bir bilgi amaçlı. Yani onun için merak ettiğim için tapınakları görmek istiyorum dedim. Hani gelmişken buranın da tapınağını göreyim, işte Hindularını göreyim, seyredeyim veya çekeyim diye istedim. Sağ olsun. O da götürdü, gezdirdi. Ama muhteşemdi. En çok manzaralı olan yerler harikaydı. Tabii tapınaktaki fotoğraflarımız da çok güzeldi bu arada. Evet. Yogyakarta'da birçok yerde Hindu ve Budist tapınakları var. Borobudur var Budistler için. Oraya gitmedik. Çünkü vaktimiz yeterli değildi. Sadece Hindu tapınaklarını. Gerçi o Hindu tapınakları da çoğu birlikte ibadet için kullandıkları bir yer. Aynı bina, farklı figürler, farklı dini temsil ediyor. Aslında buraya Yogyakarta'ya gelenler sit alanı içerisindeki 3 tapınağı görüyorlar. Biz farklılık olsun diye diğer tapınaklar için bir tur düzenledik. Her gittiğimiz noktada ayrı bir fotoğraf, video alma şansımız oldu. Senin de orada çok güzel fotoğrafların var. Hayvanat bahçesini gezdim. Hayvanat bahçesini gezdim, evet. Hayvanlar çok güzeldi. Timsahlar çok güzeldi mesela. Ama buradakiler çok büyük. Balıklar olsun, o olsun. Hatta yılanın bir tanesini Mehmet'le birlikte ikimiz de elimize aldık, böyle poz verdik. Yılanı evcilleştirmişler. Aynen, bildiğin elinde eğitilmiş. tutuyor. Evet. Eğitilmese zaten bizi sokardı. 200'e 300'e yakın fotoğraf çekildim. Hepsi de harika Muhteşem. pozlar, Evet. harika manzaralar değil mi? Çok güzeldi. Yani tavsiye ederim. Endonezya'ya gelin. Yeşilliği bol. 2 iklimi var işte. Bir sıcak, bir de yağmur.
Ama yağmur öyle bizim oradaki gibi saatlerce yağmıyor. Rehberliğimiz konusunda ne düşünüyorsun? Vallahi ben Tavsiye ederim. tavsiye ediyorum. Akraba olarak değil, tatil konusunda işbirliği Evet, yaparak evet. gelenlerin gözüyle söyleyebilirsin yani. Objektif olmamız lazım. Aynen, şimdi şöyle rehberlik konusunda çok güzel. Aynı zamanda eşi işte dil çevirmenliği yapıyor. Kendisi Endonezyalı Kendisi İngilizce olduğu biliyor. için. Evet. Ama Mehmet de İngilizce olarak da ona anlattıklarını tekrar Türkçe'ye çeviriyor ve rehberlikleri harika. Gezdirme olsun, yerleri olsun, tavsiye ediyorum. YouTube kanalıyla Mehmet'e ulaşın. Ulaşın. Size Tavsiye muhakkak hem gezdirir, hem rehberlik yapar, hem Şimdi- kalacağınız yerleri, İşte bak, otelleri işte ayarlar. yani. Türkiye'den gelenlerin en büyük kaygılarından biri dil sorunu. Evet evet. Şimdi herhangi bir dil bilmeyenler Kesinlikle. tek başına çıkıp da işte Bir şey herhangi bir, yapamaz. sadece Endonezya değil, yabancı herhangi bir ülkeye gitme konusunda tereddüt ederler. Çünkü dil büyük bir problem. Karşındaki insana derdini anlatma sorunu problem. Aynen. Ama buraya geldiklerinde İngilizcesi varsa sıkıntı yok. Hani gelenler. evet. Ama yine de İngilizce bilse bile yani İngilizce bilmeyen Endonezya'yı insanlarla çeviremiyorlar, İngilizce anlamıyorlar. bilmeyen insanlarla anlaşmaları zor. Evet. Buraya geldiklerinde en azından dil konusunda herhangi bir problemleri olmuyor. Birileriyle iletişime geçtiklerinde biz tercümanlıklarını yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Tabii. Onun haricinde bir şeyleri bir şey yapmak istediklerinde direkt biz hallediyoruz zaten. Onların dil konusunda bir problem ortada kalkıyor. Onun haricinde gidilecek, gezilecek yerler konusunda daha kısa zamanda daha çok yer gösterme konusunda yardımcı oluyoruz. Aynen. YouTube'a başlama amacım Türk insanına Endonezya'yı tanıtmak, Ben de Endonezya'yı tavsiye göstermek. ediyorum valla kesinlikle. Bu bana büyük bir Bayağı. keyif veriyor biliyor musun? Neden? Çünkü Endonezya'da harika bir doğa var. Bütün insanların bu doğayı, bu ortamı görmelerini çok istiyorum. Çünkü Kesinlikle. her gittiğin yerde ayrı bir Görsünler. güzel manzara var. Nerede fotoğraf çekineceğini şaşırıyorsun. O kadar çok Evet manzara evet. var. Daha bir de benim yani 20 günde bu kadar gezdiğim yer var. Ama dediğim gibi daha gezmediğim belki de çok yer var. Görebilecek. Evet. Ama tabii zaman alır. Burada çok çabuk gün bitiyor. Niye gün bitiyor? Akşam çabuk oluyor burada. Anlamıyorsun. Bazı yerlerde Biraz 5.30'da hava şaşırıyor. kararıyor. Evet evet. Bazı yerlerde 5.30'da hava kararıyor. Hatta diyorum ne çabuk akşam oldu diyorum. Mesela Mehmet bana diyor ki burası Türkiye saatiyle 4 saat. O yüzden çenk olacaksın diyor. Yani kafa karışacak Ayşe abla diyor. evet. Yani gerçekten öyle. Mesela Türkiye'ye soruyorum. Diyorlar ki saat şu anda daha 12. Ama bizim burada Endonezya'da saat 3 4. veya 4 nasıl oluyor? Kafam karışıyor işte o yüzden. Çok çabuk akşam oluyor. Çok çabuk gün bitiyor. Yani enteresan ya. Okay. Çok güzel. Bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim Şey Ayşe değil. ablacığım. Kesinlikle Seninle YouTube. tatil yapmak çok güzeldi. Mehmet'i bulsunlar. Ben her zaman gelirim buraya. Bizim Tamam. Çakma Safiye soymanımız olur. Anladı o beni. Dalış dedim. Ondan sonra bak işaretle beni anlayabiliyor. Evet, izleyiciler de Aradığınızda ben muhtemelen buradayım. izlemiştir şimdiye kadar. Mehmet'i bulmalarını tavsiye ederim. Evet, Mehmet'i bulmalarını tavsiye Onu ederim. size rehberlik eder. YouTube'u takip edin. İnşallah YouTube'unu takip edin. İnşallah. Mehmet'i takip edin. ileriki zamanlarda tekrar tatil yapma imkanımız olur. Evet, Seninle zaten çarşamba gününe kadar birlikteyiz daha. Evet, aynen. Salih abimle de Jakarta'da Çarşamba işlerimiz var. günü uçuyorum İstanbul. Türkiye. Bu röportaj tatilimizin son günüyle alakalıydı. Bundan sonra tekrar görüntülerimiz olacak sizinle birlikte ama tatilimiz buraya kadardı. Evet. Hem Salih abi hem de sana bu röportaj için çok teşekkür ederim verdiğiniz Biz bilgiler için. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.